Elimde dişi sandığım bir kılıç kuyruk vardı. Ama sonra kuyruğundan bir kılıç çıkmaya başladı. Peki bu balık gerçekten cinsiyet mi değiştirdi? Bugün akvaryum hobisinde çok sık tartışılan ve çok fazla yanlış bilgiye sahip olunan bir konuya değiniyoruz. Kılıç kuyruklar cinsiyet değiştiriyor mu? Bu gerçekten benim bu hobiye girdiğim günden beri tartışılan bir konu. Balığım cinsiyet değiştirdi, dişi aldım, erkek çıktı, dişiydi başta aldığımda, hamileydi, erkeğe dönüştü gibi birçok farklı şey duydum bu konuda. Özellikle kılıç kuyruklar konusunda cinsiyet değiştirme hikayelerinin ardı arkası yok. Bu soru bana da o kadar sık geliyor ki size anlatamam. Kılıç kuyruk ürettiğimi zaten bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. Buna dayanarak çok sık şekilde dişi bir kılıç kuyruk aldım ama birkaç ay sonra erkeğe dönüştü gibi birçok farklı yorum, birçok farklı soru alıyorum. Bu noktada işin gerçeği düşündüğünüzden çok daha farklı ve aslında biraz da şaşırtıcı. Önce biraz kılıç kuyruklar hakkında temel bilgilere değinelim. Kılıç kuyruklara cinsiyet ayrımı aslında son derece basit. Erkeklerde kuyruk kısmında kılıç adı verilen uzun bir çıkıntı oluyor. Kılıç kuyrukların birçok farklı varyetesi veya rengi olsa dahi bu uzun kılıç kısım erkeklerde mutlaka oluyor. Aynı zamanda erkeklerin gonopodium adı verilen bir üreme organı var. Dişilerde ise bu yapılar tamamıyla yok ve dişilerin tamamen yuvarlak kuyrukları var. Yani anlayacağınız hiçbir şekilde kılıç kuyruk beslemeseniz bile dişi ve erkeği çok kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama işler bu noktada karışıyor. Madem bu kadar kolay ayırt edilebiliyorlar, neden daha sonrasında bu balıklar cinsiyet değiştirmiş gibi gözüküyorlar? Kılıç kuyruk besleyenler mutlaka bilecektir. Bazen akvaryumda aylarca dişi gibi davranan, hatta dişi gibi görünen, hatta hamileymiş gibi görünen balıklar belki bir yıl sonra, belki birkaç hafta sonra bir anda kılıç çıkarmaya başlıyorlar ve bir anda gerçek kimliklerini ortaya çıkartıyorlar. İşte bu noktada herkes aynı hataya düşüyor. Özellikle bu balıkların anatomisini bilmeyenler bu balıkların tamamen cinsiyet değiştirdiğine inanıyorlar. Bu tamamen bir şehir efsanesi. Bu balıklar aslında cinsiyet değiştirmediler. Bu balıklar aslında geç olgunlaşan erkeklerdi. Şimdi bu işin biraz da bilimsel tarafına gelecek olursak kılıç kuyruklar yani Xiphophorus helleriler dünya genelinde en çok bilinen canlı doğuran balıklardan bir tanesidir. Gerek akvaryum ortamında gerekse doğal ortamlarda çok sık gözlemlenmişlerdir. Bu balıklar canlı doğuranlar arasında çok ilginç bir özelliğe sahipler. Kılıç kuyruklu erkeklerin gelişimi geç veya erken olabilir. Bazı erkekler çok hızlı gelişir ve çok küçük yaşta dahi kılıç çıkartmaya başlar. Bazıları ise küçük yaşlarda tam bir dişi gibi davranarak aslında cinsiyetlerini belli etmiyorlar. Bu durum tamamen balıkların hormonal gelişimi ve genetik yapılarıyla alakalı. Özellikle akvaryum içerisinde dominant, baskın bir erkek varsa diğer erkekler tamamen cinsiyetlerini gizleme yoluna giderler ve kendilerini baskılarlar. Ortamda bu kadar baskın bir erkek yoksa bazı bireyler çok hızlı gelişebilir ve bir anda kılıç çıkartarak erkek olduklarını gösterebilirler. Yani buradaki süreç aslında bir cinsiyet değiştirme değil, bir strateji ya da buna gecikmiş erkekleşme diyebiliriz. Peki bu kılıçlar ne kadar sürede çıkarlar? Balığın cinsiyeti ne kadar sürede anlaşılır? Kılıç kuyruklarda ilk cinsiyet belirtileri normalde 4-8 hafta içinde ortaya çıkmaya başlar ve erkekler dişiler gözle görülebilir şekilde ayrılmaya başlarlar. Tam kılıç formuna ulaşması 1 ila 3 ay arasında sürebilir. Ama tabii bu tamamen şunlara bağlı. Protein ağırlıklı besleme, su değerleri, akvaryumdaki stres seviyesi, doğru saklanma alanları, koloninin yapısı ve balıkların genetik yapısı. İyi bakılan balıklarda bu kılıç kısmı çok daha hızlı gelişir ve balıklarda hemen cinsiyet ayrımına gidilebilir. Bu olayın bu kadar efsaneleşmiş olmasının sebebi balıkların cinsiyetlerini stresli ortamlarda hemen belli etmemelerinden kaynaklanıyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni yavrular büyütüp anaç balıklarınızın yanına salıyorsanız akvaryumun içerisindeki bir tane dominant baskın kılıç kuyruk erkeği diğer bütün yavruları baskıladığı için balıklar hem bu ortamdan korunmak hem de erkekten kendilerini sakınmak için kılıç formunu geliştirmeden dişi gibi davranmaya devam ediyorlar. O erkeğe bir şey olduğunda ya da akvaryumdan çıkartıldığında hemen kendi alfalıklarını ortaya koymak için bir anda erkeğe dönüşmüş gibi gözüküyorlar. Aslında bu da cinsiyet değiştirdiklerine inanılmasının en büyük sebebi. Birçok akvaryumist doğal olarak bunu bir cinsiyet değiştirme olarak düşünüyorlar. Eğer akvaryumlarınızda dişi sandığınız bir kılıç kuyruk varsa ve uzun süredir doğum yapmamışsa ona biraz daha yakından bakmak, belki de ortamı biraz değiştirmek gerekiyordur. Özellikle yaşını geçtikten sonra hala doğum evresinde herhangi bir gelişim yoksa büyük ihtimalle erkek bir kılıç kuyrukla berabersiniz demek. Yani kılıç kuyruklar cinsiyet değiştirmiyorlar. Aslında kılıç kuyruklar bulundukları ortama uyum sağlayarak hayatlarını en güvenli şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Stres seviyesinin düşük olduğu ve geniş hacimli akvaryumlarda daha fazla erkek kılıç kuyruk görmeniz ve kolonideki erkeklerin kendini belli etmesi daha mümkün oluyor. Çünkü dar alanlarda bir erkek diğerini mutlaka baskılıyor. Kılıç kuyruklar zannettiğiniz kadar uysal değiller. Özellikle erkekler arasında ciddi bir sürtüşme var. Erkekler sürekli birbirini kovalamaya ve kavga etmeye meyilliler. Baskın erkek bütün dişilerle çiftleşmek istiyor ve diğer erkekleri bastırıyor. Bu da aslında balıkların geç olgunlaşmasına sebep oluyor. Yani çok ciddi boyutlara ulaşmış baskın bir erkeğiniz varsa
diğer kılıç kuyrukları baskılayarak aslında o evreye geçmelerini engellemiş oluyor. Diğer kılıç kuyrukları da bu evreye geçmek istemiyorlar ki bu büyük erkekten zarar görmesinler. Şöyle bir durum var bu konuda. Erken olgunlaşmış kılıç erkekleri daha sonra geç olgunlaşan erkeklere bu baskınlığı çok hızlı kaybedebiliyorlar. Çünkü bir kılıç kuyruk kılıcını ne kadar erken çıkartırsa boyut olarak o kadar küçük kalıyor. Bir an önce üremeye odaklandığı için boyutu gelişmiyor. Ama daha sonradan işte üremeye odaklanmayarak kendini baskılanmış hisseden kılıç kuyruk devasa boyutlara ulaşabiliyor ve çok büyük kuyruklar geliştirip bütün akvaryum etkisi altına alabiliyor. Burada kılıç kuyrukların cinsiyetini doğru tahmin etmek ve daha sonrasında cinsiyet değiştirdiği algısına düşmemek için yapılabilecek en iyi şey stresten uzak, su değerlerine dikkat edilmiş, protein ağırlıklı beslenen bir akvaryumda bu balıklara bakmak. Bu sayede hem cinsiyetlerini hem de karakterlerini çok hızlı belli edebiliyorlar. Özellikle üretim yapmak isteyenlerin bu unsurları mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Özetle konuyu toparlayacak olursak kılıç kuyrukları aslında cinsiyet değiştirmiyorlar. Sadece ortama uyum sağlayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir erkek baskın bir erkeğin bölgesinden çıktıktan sonra tamamen baskın bir erkek olmak için çabaladığında o kılıç formunu geliştirmiş oluyor. Belki koloninizde çok fazla kılıç kuyruk vardır ve erkek sayısı azdır. Bunun sebebi de tamamen bu baskılama. Eğer kılıç kuyruk besliyorsanız bu videodan sonra gidin ve akvaryumunuzu inceleyin. Dişi sandıklarınız erkek olabilir. Bu ve bunun gibi akvaryum efsanelerinin gerçek hallerini öğrenmek ve balıkların üretim sürecini tamamen doğru anlamak için aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çünkü burada sadece balık değil aynı zamanda bilgi üretiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.